Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Çevrenizde sosyal normlara uymayan, duygusal soğukluk, sorumsuzluk, yüzleşme eksikliği, empati eksikliği gösteren ve yüksek riskli davranışlar sergileyen kişiler varsa bunlara dikkat etmelisiniz. Çünkü bu özelliklerle karakterize edilen kişiler genellikle psikopatik kişilik bozukluğuna sahiptir. Psikopatik davranışlar sergileyen her insan, filmlerde veya kitaplardaki gibi tehlike saçan biri olmayabilir. Ancak diğer insanların duygularını anlamak ve onlara yanıt vermek konusunda sorun yaşayan bu tiplerle ilişki kurmak, özellikle de sıkı fıkı olmak riskli olabilir. Buradan tüm psikopatların suçlu, tüm suçluların da psikopat olduğu gibi bir sonuç da çıkarmamak lazım. Sadece psikopatik özellikler taşıyan kişiler suçluluk, yalan söyleme, manipülasyon gibi bazı özellikleri taşıdıkları için suça daha çok meyillidirler. Sosyal yaşamda başarıyı yakalamış ve suç işlemeden hayatına devam eden ama psikopatik özellikler taşıyan pek çok tipi çevrenizde ya da medyada görmeniz mümkündür. Genellikle kişilerin erken çocukluk döneminde yaşanan istismarlar, ihmaller ve travmatik deneyimler, genetik ve çevresel faktörler gibi birçok farklı sebepten kaynaklanabilen psikopatlık, çocukluk dönemlerinde başlar ve ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde daha belirgin hale gelir. Bu videoda çoğunlukla antisosyal kişilik bozukluğu teşhisiyle tanımlanan psikopatların genel özelliklerini ele alıyoruz. Psikopatlar duygusal olarak soğuk ve mesafelidirler. Başkalarının acısına veya mutluluğuna duyarsız kalabilirler. Empati kurmakta zorlanırlar ve başkalarının duygularını anlama becerileri pek yoktur. Anlamak şöyle dursun, aslında çok da umursamazlar ve genellikle kayıtsız kalırlar. Çünkü karşılarındaki kişinin hislerini, düşüncelerini ve ihtiyaç duydukları şeyleri anlamakta gerçekten bir güçlük çekerler. Bu duygusal soğukluk, psikopatların sosyal etkileşimlerinde problem yaşamalarına ve ilişkilerinin bozulmasına yol açabilir. Bir psikopattaki empati eksikliği, sıradan bireylerdeki empati yapamama beceriksizliği ile karıştırılmamalıdır. Psikopatlar başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek için çeşitli teknikleri iyi bilirler. Başkalarının zayıf noktalarını bulmak ve bu noktalara dokunarak insanları provoke etmekte ustadırlar. Birincil öncelikleri çıkarlarını korumak olan bu tipler, başkalarının zayıf noktalarını belirleyerek onları etkilemek, kontrol etmek ve istediklerini elde etmek için yalan söylemek, suistimal etmek, tehdit etmek, suçlama yapmak, şantaj yapmak ve kişileri birbirine karşı dolduruşa getirmek gibi çeşitli taktikleri kullanırlar. Bu manipülasyonun temelinde psikopatların etraflarını kontrol altına alma arzusu vardır. Bu tür kişiler genellikle güçlü bir kontrol ihtiyacı duyarlar ve çevrelerindeki insanları kontrol etmek için her türlü yolu deneyebilirler. Psikopatların en belirgin özelliklerinden biri de gayet soğuk ve rahat bir şekilde yalan söylemekte becerikli olmalarıdır. Çünkü yalan onların manipülasyon teknikleri içinde en çok başvurdukları aygıtlardan biridir. İster kendileri hakkında, ister başkaları hakkında her türlü yalanı kolayca söyleyebilirler. Fakat elbette yalan söylemek sadece psikopatlara özgü bir davranış değildir ve normal bireylerde de görülebilen bir şeydir. Burada aklınızdan çıkarmamanız gereken şey, sıraladığımız diğer özelliklerle beraber psikopatinin en güçlü aygıtlarından birinin de rahatça yalan söylemek olduğudur. Duygusal zeka konusunda çoğunlukla yetersiz olan psikopatların çevrelerinde olan bitene tepkileri de genellikle yüzeyseldir. Bu tepkilerde gerçek bir duygusal bağlantı emaresine rastlamak zordur. Duygusal zekaya sahip bireyler duyguları tanıma, ifade etme, yönetme ve başkalarının duygularını anlama konusunda sahici tepkiler verebilirken, psikopatların yaptıkları genellikle etraflarında gördükleri bu duygusal tepkileri taklit etmektir. Etrafınızda buz gibi bir suratla başarınızı kutlayan, dudaklarını bile kıpırdatmadan mutluluğunuzla ilgili cümleler kuran kişiler dolanıyorsa bu kişilere ihtiyatla yaklaşmanızda fayda var. Kendilerine aşırı güven duymak ve başkalarından üstün olduklarını düşünmek psikopatların bir başka özelliğidir. Bu sıklıkla aşırı rekabetçi veya bencil davranışlara yol açabilir. Yüksek özgüven elbette her zaman kötü bir şey değildir ve pozitif bir özellik olarak düşünülür. Ancak
İfratla tefrit noktasının aşıldığı, gerçekçi olmayan bir özgüvenle karşı karşıya kaldığınızda bir psikopatla muhatap olduğunuzu söyleyebiliriz. Psikopatlar bu özgüven duygusunu başkalarına saygı göstermeden aşağılamak, kendilerini ön plana çıkarabilmek için kullanırlar. Şu noktayı aklınızdan çıkarmamalısınız. Sağlıklı özgüvene sahip kişilerde paralelinde empati yapma yeteneği de gelişmiştir. Dolayısıyla saldırgan eğilimlere dönüşmez, suhuletle orta yolu bulmaya çalışırlar. Psikopatlarsa kendilerini haklı çıkarmak için her türlü çirkefliği yapabilirler. İçsel bir huzursuzluk hali veya boşluk hissi yaşamak psikopatların doğalarında vardır. Bu onları bazen uyuşturucu, alkol, yasa dışı faaliyetler gibi zararlı davranışlara sürükleyebilir. Bu da doğal olarak toplum için tehlikeli bir tipoloji ortaya çıkarır. Bu duygusal boşluk ve huzursuz olma hali şiddet eğilimini de beraberinde getirebilir. Psikopatların çoğu bile isteye şiddete bulaşmasalar bile yaşadıkları içsel huzursuzluk ve duygusal boşluk dolayısıyla davranışlarını kontrol etmekte zorlanabilirler. Psikopatik davranışlar sergileyenler bunları kontrol etmek konusunda gerekli tedavi ve terapi yöntemlerine itibar etmiyorsa toplumu tehdit eden bir durum ortaya çıkmış demektir. Yaptıkları eylemler dolayısıyla sorumluluk almaktan kaçınmak, yapılan hataları başkalarına yüklemek veya başkalarını suçlamak gibi davranış kalıpları da psikopatların diğer insanlarla olan ilişkilerinde sıkça görülen bir özelliktir. İnsanları suçlamak ve ak sütten çıkmış ak kaşık gibi kendini temize çıkarıvermek psikopatların manipülasyon tekniklerinden biridir. Kendi hatalarını örtbas etmek ve sorumluluktan kaçmak için karşınıza öyle suçlamalarla çıkarlar ki kendinizden şüphe etmeye başlarsınız. Psikopatlar ayrıca başkalarının hatalarını suistimal ederek karşısındaki kişi üzerinde tahakküm kurma ve kendi çıkarlarına uygun şekilde hareket etmeye zorlama eğilimindedirler. Bu genellikle muhatabında hayal kırıklığı ve stresle başlayan sıkıntılı bir sürecin sadece introsudur. Psikopatlar yüksek riskli davranışlara, normal bireylerin yaklaşmaya bile cesaret edemeyeceği bazı alanlara dalmaya yatkın olabilirler. Toplumun uzun zamanlar boyunca oluşturduğu normlara uyma konusunda zaten sorun yaşayan bu tipler, tehlikeli, zararlı, yasa dışı yollara ve riskli alanlara büyük ilgi gösterirler. Psikopatların bazılarında ise yüksek risk alma güdüsünü tetikleyen şey yaşadıkları duygusal boşluk ve içsel huzursuzluğun getirdiği heyecandır. Uygun ortamlarda bu rahatsızlık tedavi edilebilir ve psikopatik riskli davranışlar kontrol altına alınabilir, uyumlu, sorumlu, işlevsel bireyler ortaya çıkarılabilir. Potansiyel bir toplum düşmanı diyerek genelleme yapmak yerine her bir durumu bireysel olarak ele almak daha doğrudur. Psikopatları psikopat yapan asıl özelliklerini sona sakladık. Toplumun kabul ettiği davranış normlarına uymamak, yasa dışı faaliyetlere kolayca sapabilmek onların en belirgin ve dışarıdan da rahatlıkla gözlemlenebilecek özellikleridir. Toplumsal normlar hakkında doğru bir şekilde bilgi sahibi olmak ve bu normlara uygun davranmak konusunda aşırı isteksizdirler. Bunun gerekli olduğuna bile inanmazlar. Bu tam bir kişilik bozukluğu emaresidir. Sorumsuz davranışlar sergileme konusunda aşırı bir eğilimleri vardır. Bu davranışlar çevrelerindeki insanlarda hayal kırıklığı, korku ve stres yaratabilir. Bu nedenle psikopatlarla ilişki kurmak zorunda kalan insanların bu davranış kalıplarını öğrenmeleri, dikkatli olmaları ve sınırlarını korumaları önemlidir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.